La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfirullah. Min kulli zemmi ve masiyetin min kulli ma yuhaliku dinel İslam'ı arhamur-rahimin. Allahümme ec'alna minel-tevvabin minel-mutetahhirin. Ec'alna min ibadikes-salihin. Minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Minel-tevvabin minel-mutetahhirin. Tevvabin mutetahhirin. Efendimizin abdestten sonraki dua. Abdest aldıktan sonra yapmış oldukları dua bu. Ne kadar güzel dua. Medet ya Seyyidi ya Sultanım, medet ya Sultanım, ya medet. Ya Ricalallah. Evliyalara Cenab-ı Allah keramet vermiş. Ne için? Yardım isteyenlere imdat vermek için. Evliyaların kuvveti süs için değil, yahut kendilerinde durmak için değil, ümmeti Muhammed'i kullarına yardım içindir. Dünyada da yardım eder onlar, ahirette de yardım eder. Onlar himmet sahipleri. Himmet sahibi olduğundan kendilerine seslenen olursa işitirler. Çağıran olursa duyarlar. Süleyman Peygamber nerede bir şey konuşulursa rüzgar ben ona yetiştirirdi. İnsten, cinden onun için söylenen bir şey varsa onun gibi evliyaların içerisinde de kendilerini çağıranı duyarlar ve onlara yardım ederler. Onlara verilen erlik kuvveti, yani vilayet kuvveti, evliyalık kuvveti elbette ki Allah'ın kullarına yetişmeleri içindir. Yetiş derse bir kul sıkılıp da bir veliyullah'a yetiş dese, yetişmese mürüvvetlikten düşer onlar. Mürüvvet sahibi olan kimse yetiş diyene yetişmese veli olmaz. Her evliyada o kuvvet var. Her evliyanın mabeynel mağrib maşrik'in arasını tutar, kılar. Hangisine seslenirse efendim yetişir onlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ümmetlerine yetişmese o da peygamber olamaz. En geride olan ümmete de yetişmesi lazımdır Peygamber aleyhissalatu vesselam. İşitir, icabet eder. Eğer o ümmet sıdkı sadakatle hakikaten yani zorda kalıp, darda kalıp çağırırsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan da bir imdat gider. Ya doğrudan bir veliyullah'a o zamandaki kutup, kutbul bilad, kutbul irşad, kutbul aktab, kutbul tasarruf 5 tanedirler. O kutuplardan bir tanesine emreder. Filan ümmetimin işine bak, bir yardım yetiştir diye ona. Onun için
Her şey itikattan biter. İtikadı bütün olan kimseler her şeye mazhar olur dünyada, ahirette de. İtikadı zayıf olan kimseler mahrumlardır. İnançsız insanlar, inanmaları zayıflayan kimseler ki onlar bu gibi sözleri duyarsa o cahiller diyecek ki bunlar hurafedir. Hurafeleşmiş kendi kafalarıdır. Evliyanın kuvvetini takdir edemeyen cahildir. Evliyalara Cenab-ı Allah kun feyekun iradesinden kuvvet açlar. Onlar da Allah'ın iradesiyle ol der ve derhal istedikleri oluverir. Allah onlara o salahiyeti verir. Ama bir kimse oturduğu yerde o mertebeyi bulamaz ki. Ve oturduğu yer dediğimizde bir kimse o mertebeyi bulması için nefsini geriye atmalı, nefsini geçmeli, nefsini bırakmalı ki o keramete ersin o kimse. Hem nefsine dinleyip hem Cenab-ı Hakk'a dinlemek yani mümkün olmaz. Cenab-ı Hakk'a dinlerse nefsine dinlememesi lazım. Nefsine dinleyen kimse Cenab-ı Hakk'a ben dinliyorum dese yalan söyler. Sen Cenab-ı Hakk'a dinlersen nasıl nefsine uyarsın? Demek ki sen dilinden ben Müslüman oldum dersin. Asıl içindeki nefsin ben değilim diyor. Çünkü istediğini yapıyor. Allah'ın istediğini yapmayan insan nasıl ben Müslümanım, ben teslim oldum Cenab-ı Hakk'a der. Yalan söyler. Öyle ya, basit mesele. Allah'ın istediğini yapmadığın vakitte utanmak lazım insan. Ben Müslüman be. Ya sen nasıl Müslümansın? Müslümanım diyorsun. Gene kendi havana göre havalanıyorsun. Kendi nefsinin emrinde yürüyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Nefsine dinleyen adam Müslümanım demesin. Ama nefsine dinlemediği vakitte o zaman demek ki Allah'a dinliyor. Allah'a dinleyendir Müslüman. Allah'a dinlemeyen ne hakkı salahiyetten ben Müslümanım diyor. Yalan söyler. Lâ'anallâhu kâzibîn. Allah yalancıya lanet etmiştir. Onun için işi ileri gitmez. İşi onun bozulmuştur. Görmez. Lanet alan kimse ekini ekip de üzerine en azından duz serpen insana benzer. Daha zehiri söylemedi. Zehir dökse nasıl olacak? Ekini bozar. Binaenaleyh nalette aldığı halde bir kimse yaptığı amelin hayrını göremez. Allah susuzlukla bizi terbiye etmez. Amin ümmeti Muhammed inşallah. Cenab-ı Hakk'ın nimetini tahdis ediniz. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetini zikrediniz. Bir zatın birisi Harun-ı Reşid'e onun
meclisine gelmiş. Ve öyle bakmış koca sarayına, o halifenin. Demiş ki, ya Harun, eğer o bir tarafta da, yani ahirette de böyle saraylar bulursan işin iyidir demiş. Değilse böyle saraylardan sonra zindanlara düşecek olursan adi sudan doldur da getir oğlum burada. Bunlarla bir kanaat olmaz, bu kadar hali var burada. Depo çalışıyor. Evet? Depo çalışıyor. Ha. Suyu kesik depo çalışıyor. Ondan getir. Efendim, ahirette de böyle saraylar bulursan işin iyidir. Bulmadığın takdirde iç buyurur. Başına geleceği düşün demiş o. İyi görüp de sonra düşmesi efendim zordur. Kolaydan zora yokuşa sürülmesi insana ağır gelir. Lakin yokuştan düze çıkması insana iyi gelir. Dünyada bir kimse zevk-i safa içerisinde yüzerken birdenbire ölüm gelip de onu o bütün zevk-i safasından kopardığı vakitte ki zevk-i safada olan kimseler dünyada son nefeste muhakkak ki efendim hem aç hem susuzlukla cezalandırılır. Bilhassa efendim namazı olmayan kimseler son nefeste onlara Cenab-ı Allah açlık da musallat eder, susuzluk da. O kimsenin ağzına efendim böyle plastik boru sokup da 7 deryayı su varsa gene susuzluğun, hararetin azabını çekecektir diyor. Namazsız insan susuz ölür. Açlık da var. Lakin susuzluk açlığı 70 dereceye geçer. Namazsız insan susuz ölür diyor. Ceza. Susuzluk açlıktan daha şiddetli azaptır. Efendim, binaen ala zalik o böyle bakıp durmuş. Diyor, bu dünyada bunları bulduğum ahirette de bulursan işin iştir demiş ona. Ya Harun diyor. O sultan bildi ki bu boş adam değildir. Boş adam olsa öyle konuşamaz. Kendisinden korkar. Bir sultanın huzurunda ileri geri patavatsız konuşulmaz. Sultana karşı edep vardır. Temsil ettiği makama göre edepli durmak lazım. Edepsiz adamın cezası ağırdır. Sultan huzurunda. Bildi ki bu boş adam değildir. Boş adam olsa korkar, öyle hitap edemez.
Yavuz Sultan Selim cennet mekan Şam-ı Şerif'i aldığı zaman Allah makamını cennet etsin. Amin. Cuma usulü için efendim, Cuma usulü için Şam'ın hamamları da meşhur olur. Emretmiş ki efendim, bir hamam hazırlansın. Cuma'ya çıkmak için gusledip çıkacağım demiş. Lakin kimse olmasın demiş içeride. Kimseyi istemiyor. Böyle ferman buyurduğu vakitte bir en meşhur hamamını hazırlamışlar tertipleyip padişah geldi, efendim, bir kapıyı açtı, işte fatasında sarılıp içeri giriyor, bir kapı açtı girdi, bir kapı daha açıp artık hamamın ortasına baş burnaya yetişeceğinden kapıyı açtığında baktı ki burna başında, orada ortadaki göbek taşında bir kimse oturuyor. Bir kimse oturuyor. Onu gördüğü anında zaten Celalli Padişah hemen öfkesinden böyle saçı sakalı dikilmiş onu. O ağzını açmaya fırsat bulamadan o göbek taşında oturan zat ey koca Selim demiş. Buraya gel demiş. Buraya gel, bu benim sırtımı ov demiş. Tellaklık yaptıracak onu. O anında o bildi ki o orada oturan öyle sıradan adam değil. Sıradan adam öyle hitap yapamaz. Öyle celalli bir padişaha öyle hitap etmesi kolay mı? Yani nasıl sadıysa öyle bir cürette bulunur. Ama padişah anladı ki bu Şam-ı Şerif boş değil. Şam-ı Şerif kırkların makamıdır. Bütün dünyayı elinde tutan, bütün hükümetlere de kumanda eden 40 veliyullah var, büyük evliya var Şam'da. Efendim, 40 tanesinin imzası olmadıktan sonra Şeyh'an Efendi orada bir hükümet oturamaz. Onların imza ettiğinde dünyadaki ne kadar top tüfen giden onlara hücum etseler onları oradan kaldıramaz. O çoluk çocuk bir sürü fitne yaptı orada Şam'da. Hama'da, Humus'ta, Halep'te yaktılar, yıktılar. Dünyayı berbat ettiler. O çoluk çocuk. Evliyalara itikadı olmayan bir taifadır o İhvan-ı Müslim'in dedikleri. Ve yaptıklarının içerisine oturup battılar, çıktılar. Bir tanesi imzasını alırsa sabaha kadar hükümet orada duramaz. Her yerde de öyledir. Onun üzerine o bilmiş ki bu sıradan adam değil, bu Şam-ı Şerif'tir. Evliyası çoktur. Bakalım hangi zattır bu? Diyerekten kuzu gibi gitti diyor oraya. Frekli Zahri demiş ona. Sırtımı biraz kesele demiş. Çoktandır bu işi yaptıracak adam bulamıyorum. Senden münasibi olmadı. Elime sen geçtin diyor. Öyle sultana. O böyle sırtını keselerken öyle bir bakmış. Bir bakışında titremiş sultan. O vilayet kuvvetiyle baktığında bilginin bağı da çözülür sultanların. Ben dermiş Sultan Mehmet cennet mekan benim huzurumda tacidar beyler paşalar titrer, dilleri dolaşır benim huzurumda. Ben şeyhimin huzurunda
dilim dolaşır, ayaklarım sallanır dermiş. Böyle oturmuş. Akşamüstü Hazretleri içeri girdiğinde hiç kımıldamadı. Fatih geldiği vakitinde içeriye. Titrermiş Fatih. Gibi 70 padişahı da titredi onlar. Evliya. O vakit heybetiyle baktığı vakitinde ona dayanamaz onlar. Öyle bir baktığında beni tanıdın mı demiş Hoca Selim. Ey sultanım dedi. Siz tanıdırsanız tanırız. Bana Muhyiddin İbn-i Arabi derler dedim. Evliya ölmez, yerde çürümez. Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin. Amin. Bunu da söyle diye bana emrettiği için size söylüyorum. Amin. Şimdi veli o Harun Reşid'in huzuruna giren de Veliyullah 400 dirhem. Ki o sözü söyledi, öyle bakmış. Ey ahiret sultanı demiş şimdi Harun Reşid. Bize bir nasihat lütfetseniz demiş. Sizin sözleriniz iksirdir. Ölüyü dirilten nefes var sizde. Bir nasihat dediğinde oğlum ya Harun diyor. Bir Allah'ın sahrasında susayıp helak olacak dereceye gelsen susuzluktan sana bir bardak su verecek kimseye ne verirsin? Hazinelerimin yarısını veririm demiş. Ona o anında bana su yetiştirecek kimseye gerekirse hazinelerimin yarısını veririm demiş. Peki çok âlâ diyor. Suyu içip de içeride su kalmaz. İçeriği yıkayıp dışarı çıkmak ister. Dışarı çıkmaya yol bulamasa da içeride kalsa o içtiği, o senin kanını yıkayıp da içeride hapsolan suyu dışarı attırmak için gerekirse ne yaparsın diyor. Hazinelerimin o bir yarısını da veririm diyor. Ondan, onun azabından, onun sıkıntısından kurtulmak için. Subhanallah demiş işte senin bütün saltanatın bir içmeye, bir işemeye bitti demiş. Başka bir şeye kalmadı. Ne kadar kıymetli Cenab-ı Hakk'ın bize lütufları var da oturup düşünmeyiyoruz. Kaç defa su içersen hatırına getir bu hikayeyi. Sen de düşebilirsin. Allah'ın bir ıssız çölüne seni de sıkıştırır. Kıstırabilir seni de susuz olarak da. Ve çok kimseleri son nefeslerinde kıstırır. Hadi dünyadayken kaçarsın. Lakin eline ayağına zincirler vurulduğu vakitte ruhun çekilirken gelen susuzluğa karşı neyi vereceksin? Ki çok defa onlara hekimler aha ölecek adam hala su vermeden. Su içirtmeden. Aman su vermeyin. Yanar tutuşur o. Sekerattaki adam hekimler daha aman su verme. Ya ölecek herif zaten. Su verdiğinde ölecekse daha evvel ölsün.
Lakin son nefesteki susuzluk iki türlüdür. Biri cismin susuzluğudur. Belki su vererekten giderir. Ötekisi bu maddi susuzluk değildir. Doğrudan doğruya suyun içine de alsalar. O kimseyi su ağzından girip bütün vücudundan çıksa gene hala susuz o kimse. O suyu ağzına hortum tutup da akıtsan değil pamuklar dudağını ıslatması, hortumu versen, hortumla su varsa gene susuzluktan çatlayacaktır o adam. Allah'a sevindir. İşte onu susuz olan kimse, susayan kimse bir parça onun farkında olur. Ama asıl susuzluk son nefeste başlar, kabrinde devam eder, mahşerde devam eder. Çok kimselerin ciğerleri susuzluktan karınlarını yırtıp dışarı gelecek. Karaciğer, su merkezi o da. Öyleyse insan edep dairesini gözetirse Cenab-ı Allah onu susuzluk azabından muhafaza eder. Eğer edebi gözetmeyecek olursa üzerine susuzluk musallat eder. Bütün dünyadaki menbalar, çeşmeler, sular o kimseyi su aramaz, kandıramaz. Şimdi hepimiz Allah'ın emrini tutmayı arzu edenleriz. Allah'ın emrini tutmak kolay değildir. Nasıl kolay değildir? Hakkını verip de tutamayız. Şöyle böyle bir şeyler yapıyoruz ama yaptıktan sonra dikkat edersen sen de beğenmeyeceksin. Kıldığı namazı beğenen var mı? Ödriye? Kim var kıldığı namazı ben kıldığım namazı beğeniyorum diyecek adam var mı burada? Hadi Yaşar. Bir kimse getirin bana bulun. Ben kıldığım namazı beğenirim desin. Gelen defaya bekleyeceğim o adamı bakayım. Kadın veya erkek, şeyh veya alim bir kimse bulunuyorsa haber verin de onun elini öpeyim ben gideyim. Yoksa kendi kıldığı namazı beğenmiyorsa nasıl olup da Cenab-ı Allah'a o beğenmediği ibadeti yollayıyor? Bilmek lazım. Beğenmediğimiz aşikaredir. Çünkü beğenilecek namazı kılamıyoruz. Kılamadığımız halde Ya Rabbi senin emrine uyup onunla beraber emri tutmanın, Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmanın Cenab-ı Hakk'a ve onun huzurunda makbule geçmesinde hiç şüphesiz emre tabi olmanın fazileti vardır orada. Ve Cenab-ı Allah bizim böyle nasıl olursa da kıldığımız namazları yine kabul ediyor. Bu sağımızdaki, solumuzdaki melekler zahir olsa hiçbir kimse ayakta kalmaz.
onların güzelliğinden, heybetinden aklı başından gidip düşüp bayılır. Bunlar da o kadar güzel melaikedir. Onlardan bir parça utanmak lazım. Bunları görürsek aklımız başımızdan gider. Cebrail aleyhisselam müsbütün. Cenab-ı Hak ona güzellik lütfetmiş. Ve onu o suretten yarattığı zamanda Cebrail aleyhisselam durup 2 rekat namaz kılmış, şükür namazı kılmış ki bu derecede heybetli ve güzel halk ettiğine dair şükür namazı kılmış. Onun namazı ne gibi? 2 rekat. Her rekatında 20.000 sene kıyamda durmuş. 2 rekatı 40.000 senede tamam etmiş o. Cebrail aleyhisselam. Sonra başını kaldırıp namazı tamam edip selam verdiğinde Cenab-ı Hak'tan hitap geldi ki ya Cebrail İzzetim hakkı için benim ahir zamanda gelecek Habibimin yine ahir zaman ümmetleri onların kılacakları 2 rekat namaz ki akılları başlarında değil gibi kılacaklar. Namaza durdukları vakitte her işleri hatırlarına gelecek. Dünya hatırlarına gelecek. Kalplerini Cenab-ı Allah'a döndürüp ona hizmetten, Cenab-ı Hakk'a hizmet etmekten uzak duracaklar. Kalplerinde çok efkar olacak onların. Ve 2 rekat namazı alel acele kılacaklar. Çabuk çabuk. Kalpleriyle dünyayla meşgul olduğu halde kılacaklar. Onların o suretle kılacakları belki 2 dakika, belki 1 dakikada namaz kılan adam var şimdi. Çabuk çabuk. Yok. Önemli onun sebebi de bakıyorum. Rükuya mı vardı, rükudan mı kalktı, bakıyorum secdede hemen. Ne zaman o rüku yaptı, ne zaman secde rükudan kalktı belli olmuyor. Öyle olsa da onların namazını, onların kılacakları 2 rekat namaz senin kıldığın, onların 2 dakikada kılacakları namaz senin bu kıldığın 40.000 senelik namazdan bana daha sevgili olacaktır. Demiş Cenab-ı Allah. Ne için dersen ya Cibril? Ya ne için diyeceklere cevap. Çünkü ya Cibril sen ben sana kıl demeden kendiliğinden bu 2 rekat namazı kılmışsın. 20.000 sene kıyamda durarak. Halbuki onlar benim emrim üzerine kılacaklar. Benim emrimi tutup onlar o 2 rekatı kılacaklar. Diyecekler ki bu üzerimize Cenab-ı Allah'ın farz buyurduğu namazdır. Kılalım diyecekler. Abdest alıp efendim camiye de gelip o 2 rekatı kılacaklardır. İşte o 2 rekat namaz o derecede kıymetli olacaktır. O zamanda. Çünkü onlar efendim o namazı emirle kıldılar. Sen kendi isteğinle kıldın. Bunda nafile namazla farz namazın arasındaki efendim
fazilet farkını bildiriyor. Onun için insan 5 vakti kılamasa günde 1 vakit kılsın. Sabah namazında daha uygun olur. Kulluğunu ikrar ederek kendi hayatına başlamış olur. Der ki ya Rabbi işte sana secde ile bugünüme başlıyorum ve her hareketim seni hoşnut etmek içindir diye niyet yaparsa o kimsenin işi selamet olur dünyada ve ahirette. Efendim sabah elini yüzünü yıka, ayaklarını da yıkayıver, kıbleye karşı dön, Besmele'yi biliyorsan Besmele'yle, Fatiha'yı biliyorsan Fatiha'yla, onu bilmesen Kul Huvallahu Ehad'la, efendim 2 rekatlı Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edersin. Cenab-ı Hak bir kulundan hoşnut olduktan sonra bütün iyi ve muhlis kullarına da seni tanıttırır. Onlar da seni kabul ederler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiği bütün salih kullar da kabul ederler, sevinirler. İşte bu geceki bu sohbetimizle buraya kadar size bazı mühim noktaları aşikare etmektedir. Dikkat ediniz. Efendim, yeni hicri sene de yaklaşmaktadır. Bu sene hiç olmazsa geçmiş senelerde kaybettiklerimizi telafi etmek için gayret gösterelim. Biz Allah'a bir adım atarsak Cenab-ı Hak 10 adımla bize yaklaşır. Onun için hem secdeye dikkat et, hem secdeyle beraber Allah'a kulluk kastedip bir Allah'ın lütfu inayetinden ecel-ül keramet devamı tevfik olmak üzere almış olduğu vazifeye devamda bulunur. O zaman Cenab-ı Allah seni dünya ve ahiret saadetine yetiştirir. İnşallah. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır, isteyiniz. Hürmetül Habibi, hürmetül Fatiha.